Bu bölümde mantıksal koşullu biçimlendirmeyi anlatmak istiyorum. Sorumuz şu: Ankara olan kayıtları renklendirelim. Normal aslında filtrelemede nasıldı? Buraya seçeriz. Giriş sekmesinden koşullu biçimlendirme eşittir dediğimde Ankara'yı seçersem kayıtlar renkleniyor. Geri alacağım. Ctrl Z. Biz tüm satırı renklendirmek istiyoruz. Bir kurgumuzu oluşturalım. Neydi? Formül olarak yazdığımızda şu olacak. Gene tablonun ilk satırının en alttaki, yani başlığın bir altında burası. Yani hangi hücre oluyormuş? B9 hücresi. Diyorum ki B9 eşittir tırnak içinde Ankara dedim. Bakın bana doğru verdi ilk kayıt olduğu için. Bu formülü ben alıp da biraz önceki aslında koşul biçimlendirmede yapmıştım ya elle. Onu buradan yeni kural diyerek formül kullan bloğunda buraya yapıştırırsam, buradan da bir renk verirsem, renklendirelim. Tamam dediğimde aynı işlemi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Aslında bir nevi arkada böyle çalışıyormuş. Buraya bir vurgu yapmak istiyorum. B9 yazmama rağmen burayı seçtim. Tablomu yeni kural diyerek yazmama rağmen, şurada formülü B9 dememe rağmen burada B9, B10, B11 diye hücrenin arttığını görüyoruz. Ben sadece B9 yazdım. Tekrar buna göstereyim. Tabloyu seçtim. Seçtikten sonra yeni kural dedim. Buraya formülü yazdım. Biraz önceki yapıştıralım, renklendirelim burayı. Tamam dediğimde aslında sadece B9 yazmama rağmen koşullu biçimlendirme katmanında formül kopyalama işlemi gerçekleşiyor. Buraya geliyor mesela B10 oluyor. B11, B12 olarak çalışıyor. Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Birazdan bunu detaylandıracağız. Bu şekilde aslında aynı şu işlemin aynısını yapmış oldum. Burada farklı olarak tüm satırı renklendireceğim. Şu şekilde. Tüm satır renklendirme işlemlerinde B9'un, yani hücre sabitleme kısmını hatırlayın. B neyi temsil ediyordu? B kolonları, A, B, C, hani harf olan kolonları, rakam olan satırları temsil ediyordu. Kolonları temsil eden B'nin önüne dolar işareti koyarım. Böyle bir kural yazacak olursak doğru olacak. Şöyle diyelim. Eğer tüm satır renklendirmek istiyorsak formülde kolonu temsil eden harfin önüne dolar işareti konulur diye bir kural belirleyelim. Ben şimdi burada tüm satırı yapacaksam örneğin bu şekilde diye yazalım. Formülümüzü iptal ediyorum. Tekrar formül yazacağım. Şimdi neden buraya dolar işareti koydum? Onun da mantığını konuşacağız. Tüm kuralları temizle. Tablomu seçiyorum. Biraz önce fark ettiyseniz böyle seçmiştim. Şimdi tablonun tamamına uyguluyorum. Koşullu biçimlendirme, yeni kural. Önce bir renklendirmemizi yapalım, o aradan bir çıksın. Sonra diyorum ki eşittir B9 eşittir Ankara diye yazmıştık. Tırnağımı kapattım. Kuralımız neydi? Kolonu temsil eden B'nin önüne dolar işareti koyacağım. Neden koyacağım? Fark ettiyseniz tüm tabloyu seçtim dedim. Aşağı doğru yaparken B9, B10 kopyaladığını söylemiştim hatırlarsanız. Peki formülü yatay kopyalarsam nasıl olurdu? Aslında B, C olurdu değil mi? Ben buraya dolar işareti koyarak ne yaptım? B'yi sabit kıldım. Yani yana kategoriye geldiği zaman da B9 diyecek ama satırları temsil eden harfin önüne dolar işareti koymayarak da aşağı doğru ilerlerken her bir kaydın, mesela Ankara ise burada B9 olacak. Şuraya geldi B12 olacak ama burada B12 olacak. Satırda bir tutarlılık sağlarken sütunda hep B'de kalacak şekilde bir kurgu yazmış oluyorum bu sayede. Tamama bastığımda gördüğünüz gibi formül kopyalamadan faydalanarak B9 diyerek güzel bir ürün çıkartmış olduk. Mesela şurayı Ankara yaptığım anda tüm satırın renklendiğini görmüş oluyoruz. Birinci örneğimiz buydu. İkinci örneğimiz şu olsun. Satış tarihi ile teslim tarihi arasındaki farkın en az 2 hafta olması. Mesela satış tarihi diyor şu, teslim tarihi arasındaki farkın en az 2 hafta. Yani 14 gün olacakmış. Teslim tarihi eksi satış tarihi dersem 63 günmüş. Bunu çift tıklayalım şöyle. Mesela diyor ki en az 2 hafta olması. Şu tarih biraz kurguda yanlış olmuş. Şu eksi çıkmaması lazım. Neyse önemli değil. En az 2 hafta olması. Yani diyor ki burada aslında 14 günden büyük olsun. Ben bu şekilde anladım. Farkın en az 2 hafta olması halinde renklendirecekmişiz. Buradan yola çıkarsam şuradaki çıkan rakamın 14 günden büyük olması diyorsa soru haline dönüştüreceğim. Diyorum ki burası 63 diye hatırlarsanız. Yine parantez atalım. Buradan çıkan 63'e diyorum ki sen 63 rakamı 14'ten büyük müsün diye sordum bak. Evet ben 14'ten büyüğüm dedi, yani doğru çıkart. Tam kurgumuz bu arkadaşlar. Bunu aşağı doğru çift tıkladığımda 14 günden fazlaymış. Hatta şöyle yapalım, sorumuzu hani hem onu görmek adına
kafamızda daha iyi canlanır. Şu soru hali burada dursun. Yan yana bakalım. Mesela 41 gün olduğu için, yani 14 günden büyük olduğu için doğru çıktı. Böyle geliyor. Mesela şu tarihi oynayalım biraz. 29/3 14'müş. 29/5 dersem arada 61 gün oldu. Şu da 17/1/01 diyelim, 17 yerine böyle hep 60'larda çıkıyor. 04 desem 16 gün oldu bakın. Tam onu da doğru kabul etti. Bu da soru haline dönüşmüş hali. Ben bunu istediğim hücreye yapabilirim. Mesela istersen buraya formülü koşulu biçimlendirmede yapıştırabilirim. Ctrl C olarak ilk satıra aldım ve şuraya geldim. Formül kopyalama özelliğinden faydalanarak yeni kural, formül kullandım. Formülü buraya yapıştırıyorum. Şuradan gene bir renklendirelim. İstediğim hücrede bunu kullanabilirim. Sonuçta referansım buralar. Buralara bakarak buralar renkleniyor. Şimdi aynı işi, bu formülü de şurada bir formül metni diyelim. Daha doğru formülü görmüş olalım bir taraftan. Formülümüz buydu. Şimdi kuralımız vardı bir tane. Ne diyorduk? Eğer tüm satırı renklendirmek istiyorsak kolonları temsil eden harfin önüne dolar işareti koyalım. Burada yapalım aynı şeyi. Yani kolonları temsil eden şey neydi? Bu. Harfi, kolon buydu. Bir de buydu. İkisinin önüne dolar işareti koydum. Bunu kopyaladım. Bu sefer şuradaki kuralı temizliyorum. Seçili olan kuralları temizledim. Tabloda yapacağım için tüm tabloyu seçtim. Kolonların önüne dolar işareti koydum. Yeni kural ve yeni formülümüzü önünde dolar işaretleri olanı yapıyorum. Biçimlendirerek de bunu seçiyorum. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi doğru olanlar, 15 gün olanların hepsi burada sabitlenmiş oldu. Bakın şu kural burada da geçerli diyelim. Şimdi son iki örneğimiz kaldı. Diğer örneğimiz satışı ortalamanın üzerindeki satırları boyama. Yani satış değerleri 15.000, 18.000, 13.000 değerlerinin ortalamasının üzerindeki rakamları tüm satır olarak boyamayı deneyelim. Ortalama, yani bir satış var. Bunun ortalama üzeri diyorsa ben şöyle bir seçsem burayı, ortalamasını görürüm. Evet, 6.237 buranın ortalamasıymış. Güzel. Bunun diyor üzerindeki satırları ortalamanın, yani 6.237'nin üstünde olan hangisi var? Mesela 15 satış ortalamanın üstü. 18 üstünde, 15 üstünde. Mesela 1900 değil. Bunları renklendirecekmişiz. Ben gene şuraya bir formül metni diyelim. Şunu formülle halini yazalım. Burada görelim. Diyorum ki burası, başında daha anlaşılabilir olur. Bu rakam büyüktür. Ortalamanın üzerinde dediğim için evet, satış ortalamanın üzerinde büyüktür yazdım. Şu formülü biraz daha görebileceğiniz şekilde koyalım. Diyorum ki şu, yani 15.200 şuradan çıkan, üzerinde tekrar bekleyelim. Bakın 6.236'dan büyük mü? Ortalamadan büyük mü? Evet, büyük dedi. Yani aslında ortalamanın üstü oldu. Çift tıklayalım buraya. Bir eksiğimiz var, şu ortalama değeri her bir yerde kayıyor gördüğünüz gibi. Yani şunu yapmam lazım. Şurasını F4 ile sabitlemem lazım. Şöyle. Tekrar deneyelim. Evet. Mesela bu doğru, bu doğru, bu doğru. Hepsinde ortalamayı yapmış oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bu formülü gene buradan Ctrl C alıp buraya herhangi bir yere yapıştırarak çalıştırabilirdik. Burayı bir önceki konuda gördük. Ben şunu istiyorum. Gene tüm satırda renklendirelim artık. Ancak burada benim bir önceki kuralda kolonları sabitleme dediğim buradaki ortalama için geçerli değil. Çünkü ben burada başka bir işlem yaptım. Buradan bir sayı aldım. Bu sayı olduğu için buraya hiç dokunmuyorum. Sadece şuraya dolar işareti koyuyorum. Zaten burada bir hücre sabitlememin bir amacı var. Başka bir iş için kullanıyorum. O yüzden formül kopyalamada burası olacak. Yani burayı hiç dahil etmeyeceğim. O yüzden de çakılı olarak hem satır hem sütun sabitledim zaten. O zaman Ctrl C diyorum. Tablomu seçiyorum. Koşulu biçimlendirme, yeni kural. Ve buradan formülü yapıştırıyorum. Ve aynı şekilde renklendiriyorum. Tamam dediğimde ortalamanın üzerinde rakam geldi. Mesela şunu ortalama 6000'di galiba. Evet 6000'di. Mesela 6500 dediğimde aslında genel ortalama da düşüyor. 6400'e çıktı. Ona göre değişiyor. 6000 mesela bu 600. 8900 desem bazı ortalamalarda düştüğünü görüyoruz. Bu şekilde. Son bir örneğimizde koşullu biçimlendirme ile satışı maksimum olan değere göre boyama. Yani en büyük değer şu anda gördüğüm kadarıyla 15200. Bunu boyayacak. Başka bir değer oldu. Onu boyayacak. Tüm satır olarak boyasın gene. Bu sefer ne yapacağım? Gene aslında toplamla aynı. Bir önceki örneğin aynısı. Burada maksimumu seçiyorum. Burayı seçtim. Maksimumu alalım. Bir bakalım.
Evet 18.600'müş. Şurasıymış yani. Buradaki değer. Bunu da F4 ile sabitleyelim. Aradan çıksın. Eşittir dediğimde evet bir tane doğru geldi. Hepsi yanlış. Bunu da formül metnini buraya yapıştıralım. Formül metni diyelim. Şunu aynısını yazalım. Evet. Tüm satırları yapacaksam gene burayla bir işim yok. Sadece buradaki A'yı dolar sabitleyeceğim. Tekrar bütün hücreye uygulayalım ama bir anlamı yok. Şuraya alıyorum ve tüm tablomu seçiyorum. Koşulu biçimlendirme yeni kural. Buraya formülü yapıştırıyorum. Renklendirdikten sonra gördüğünüz gibi 18.600 aldı. Ben bunu 19.000 yaparsam bura gitti, burası geldi. 20.000 yaptığımda da buraya taşınmış oldu. Umarım anlaşılmıştır. Üstünde şurada yazdığım bir katman olduğunu unutmayalım. Kurguladığımız mantıksal kodu buraya o katmana yapıştırıyoruz. Buradaki hücrenin dolar sabitleme, işte sütunu sabitledim diyerek buradaki tablo seçtiğimdeki formül kopyalamayı da bir taraftan aklımızda tutarak çok güzel bu şekilde örnekler yapabiliyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Umarım faydalanırsınız bu örneklerden. Bir sonraki konu olan veri doğrulamada görüşmek üzere.